En büyük yeri burasıymış. Evet. Kosova'nın en Siz büyük... düşünün. Noel Baba çocuğu yakaladı galiba zorla. Ne yapıyor? Burası için diğer taraf diyor Sırbistanlılar. Tarihlere bak ya. Dünyanın en çirkin kütüphanesi olarak tanımlanan kütüphaneye doğru gidiyoruz. Bakalım gerçekten denildiği kadar çirkin mi? Demirlerle çevrili etrafı. Bu şekilde cezveyle sunum yapılıyor burada. Şimdi yargılamıyorum da insanları, sonuçta daha çok yeni bir ülke. Tam Türk hareketi o bu arada sondaki. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı. Her gören ağladı, kalbimi bağladı dalgalı saçlarına. Her gören ağladı, kalbimi bağladı dalgalı saçlarına. Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına. Olmadı kaldı benim her hevesim yarına. Her gören ağladı. Niye panik oluyor? Şimdi geldi. Ve ilginç bir durum ortaya çıktı şu anda. Kosova'ya gelip de Türk dizisi izlemedik demeyiz. Hem de alt yazılı. You can leave. No problem. Just a problem now. It's 9 o'clock or 10 o'clock. It's not your fault. You want to leave. Biz bugün Kosova'dayız ama başlamadan önce bir kahvaltı yapalım dedik. Çünkü akşam çok da hoş olmayan şeyler yaşandı. Şu an alan dar olduğu için Nur'un ağzına soktum telefonu öyle çekiyorum. Şöyle kıymalı börek. Kıyma. Öyle. Birazdan dünyanın en çirkin kütüphanesine gideceğiz. Şimdi bazı yerlerde dünyanın en çirkin kütüphanesi olarak tanımlanan o kütüphaneye doğru gidiyoruz. Bakalım gerçekten denildiği kadar çirkin mi? Şöyle bir yürüyüş yolundan çıkıp böyle bir park alanı var. Yan tarafta Priştine Üniversitesi'nin rektörlüğü var. Kütüphanemiz şurası oluyor sanırım. Ne garip yapısı var. Giriş kapısından girdiğiniz zaman şöyle bir alan karşılıyor. Şimdi yukarı çıkacağız. Bakalım içi nasılmış. Dışarıdan bu kadar büyük, içine girince niye bu kadar küçük gözüküyor ya? Evet doğru. Güzelmiş bu arada. Evet, şeyi güzel. Dizaynı çok iyi. Evet. Ama dışarıdan böyle çok büyük gibi durmuyor mu? Evet ben de daha büyük beklemiştim. Baksana bak mesela dizaynına bak. Evet. Ama tabii bu parçada dışarıdaki o demir kısımlar eksik. Evet, onlara ekstra. Aa bak, burası Japonya köşesi. Evet. Sanırım herkesin bir köşesi var her ülkenin. Türkiye arıyorum. Bayağı böyle elinizle sanki 1940'larda yaşıyormuş gibi tak tak buluyorsunuz. Oha. Aklıma şey geldi, böyle polisiye filmlerde oluyor ya, birinin şeyini bulmak için dosyaları. Çıkmıyor. Çok güzel ya. Belgrad. Dur bakalım benim şansıma ne çıkacak. Çıkmıyor. Bunlar şey mi, mektup mu? Çıkmıyor şimdi. Evet. Dikili dedim de demir var aralarında. Dikili. Bunlar mektup değil mi? Bakayım. Yoksa bir yazışma şeyi mi? Sanki telgraf şeyi gibi ama. 1965. Evet. Tarihlere bak ya. Yukarı bakalım mı ya? Buralar hep mektup gibi. Evet üst kata bakalım istersen bir. Ben de buradayım. Kendimi de azıcık çekeyim. Vallahi ikna olduk. Tamam ikna olduk tamam. Video çekimi yasakmış arkadaşlar. O yüzden şurada keseceğim. Dışarıdan devam ederiz. Şöyle demirlerle çevrili etrafı garip bir şekilde. Ama bütün duvarlarda var yani. Aralara serpiştirmişler de değil. Bak bu üzdü beni şimdi. Adamlar Arnavut bayrağı, Amerikan bayrağı, kendi bayrağı, bizim bayrak yok. Kosova'nın bu Avrupa Birliği'ne benzeyen bayrağı hakkında ne düşünüyoruz? Yani kaç yıllık ülkeydi burası? Yanlış hatırlamıyorsam 2008-2009 gibi bağımsızlığını Yani ilan etti. 15-16 yıl. Yani 16 yılda hiç mi düşünemediniz ya bir bayrak yapmayı? Direkt ilk akıllarına gelen. İlk akıllarına gelen ülkenin yüz ölçümü sarı şekilde, üstüne yıldızlar, mavi bayrak. Bir de Ya. Euro kullanıyorlar. Şimdi yargılamıyorum da insanları, sonuçta daha çok yeni bir ülke. Daha görecek, yaşayacak çok şey var. Heh.
Ama Türkiye yani Türkiye ile ilgili hiçbir şey yok burada. Evet, doğru. Üzdü. Ben şey zannediyordum. Biraz daha çok böyle kardeş gibi zannediyordum. Şimdi çıktık içeriden biz. İçeride çekime izin verilmedi, video çekimine. O yüzden giriş kısmında işte o baktığımız kısımları koyabilirim sadece önce. Neler vardı içeride? Böyle birkaç farklı ülkenin neleri vardı? Köşesi vardı. Özellikle Amerika. Amerika'ya, özellikle Amerika. Bir tane de Japon vardı sadece. Ha, evet, onu çekebildim. Onu eklerim buraya zaten. Mektuplar vardı. Mektuplar bence güzeldi yani. Tarih açıdan bence şey olabilirdi yani. Hı hı. İnsanların dikkatini çekebilecek şey. Mektuplar onlar postaydı herhalde. Ha, evet, İnsanlar- telgraf falan da olabilir. Çünkü 1950'ler 60'lardan 60'lar. bayağı. Ya şu kilise de açık Evet, bence. O çok burada eski. şöyle bir kilise var da Bu kullanılmıyor açık değil o ya. olabilir. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı. Bahsettiğimiz eski kilisede şu oluyor arkadaşlar. Şöyle. Ama tabii girişler kapalı. Hemen kütüphanenin yanında zaten şu yürüyüş yolundan hafif ilerleyince görmek isteyenler gelebilir. Burada böyle dev bir park. İnsanlar yürüyor. Sakin ama dingin bayağı. Evet. Ya şey parkın içinde her şey var. Evet. Dediğimiz gibi kilise, kütüphane, üniversite zaten aşağıdaydı. Şey açısından bence havası ve şeyi güzel mekan olarak. Evet, Sırbistan'dan sonra özellikle. Hava olarak tabii Sırbistan'dan sonra en iyisiydi. Sırbistan hem soğuk hem kapalı, böyle bir garipti. Makedonya'ya geçeceğiz ama Makedonya'ya geçmeden önce bir arkadaşımızı havaalanına bırakacağız. Doğru, Nur gidiyor bugün. Ondan sonra Makedonya'ya geçeceğiz ve rahatlayacağız gibime geliyor. Evet. Kosova'da havaalanı olmasına da şaşırdım bu arada. Ben de çok şaşırdım ya. Nasıl olabilir ya? Çünkü hem küçük bir yer hem yani etraftan gözlemlediğimiz kadarıyla fakir de bir ülke yani. Özellikle Ya. Sırbistan'a kıyasla orada yine şatafatlı şeyler vardı böyle. Ya Sırbistan küçük İstanbul gibi. Evet, Belgrad Belgrad. özellikle. Özellikle küçük İstanbul. Ve şey de var yani burası en büyük yeri burasıymış. Evet. Kosova'nın en Siz büyük- düşünün. Bizim şey işte Bağcılar'ın bir köşesi burası. Doğru. Ha, tabii canım şey yapmıyorum da hani küçümsemiyorum ama bu kadar küçük bir ülkenin euro kullanması beni çok şaşırttı ya. Evet ya, o benim de hala aklım almıyor yani. Ama büyük bir ihtimal kendi para birimlerini şey yapamamışlar Hı hı. daha şu 20 yıl içerisinde. Yani fonlanıyor ya bir de Avrupa Birliği Evet, evet, tarafından. doğru. Onun da etkisi çok. Bir de şey ya Sırbistan'dan böyle kalan çok şey var Hı hı. ama hiçbir şey de yokmuş gibi. Evet, doğru. Yani o konuda zaten ayrı anlatacağım Sırbistan'la aralarındaki husumet. Yani çünkü bak ben Sırbistan'ı beğendim havası hariç. Hı hı. Sırbistan bence güzel bir yer, yaşanabilecek bir yer. Gezilebilecek çok yer var. Buradalar mı? Yani şöyle bir meydan var arkadaşlar. İnsanlar yürüyor. Arkada bir Noel pazarı vardı. Çektim onu da az önce. Düşüyordu. Şov yapma şov yapma fark etmez anladık seni. Meydanda yürümece. Galatasaray atkısıyla bakın görüyorsunuz. Her zaman her yerde. Şeyde neredeydi? Sırbistan'daki kilisede adam Roma sandı. Batuhan artık iyi. Ama o da Galatasaray diyemedi. Biraz belli olmuyor sağları solları. Sıkıntı yaşayabilirdik. Evet. Adamlar o kadar ırkçı ki mesela. Bir ara verelim. Şurada güzel müzik var. Evet. Şey diyordum. Kestaneci. Evet, kestaneci ve popcorncu burada da çok bu arada şeydeki gibi. Sırbistan'daki gibi ve her köşede. Sırbistan'da adam bana kilisenin şapkamı çıkarmamı söyledi. Evet. Onun ne olduğunu ben anlamadım. Neyden kaynaklı Ya olduğunu. muhtemelen saygıdandır da. Olabilir belki de. Ne diyecektim ben? Sırbistan'da kaldığımız evde mesela şey dedi adam bize. İşte Kosova'ya geçeceğiz. Bir sorun yaşar mıyız sınırda? Çünkü herkes böyle yok direkt geçiş yok falan hani orayı tanımıyor resmiyette diyor. Adam da orası zaten bizim parçamız. Bir Adam sorun- şey diyor, diğer taraf diyor. Evet. Burası için diğer taraf diyor Sırbistanlılar. Evet. Şey demiyorlar yani hani orası Kosova demiyorlar. Direkt şey diyorlar, bizim ya da diğer taraf diyorlar. Aynen öyle. Çok şaşırtıcı yani. Yani biraz fazla milliyetçilik de baskın yani Sırp tarafında. Tabii ki burada mesela Sırplara karşı hiçbir şey yok hani Hı hı. etrafta. Evet, doğru, onlara dair. Hatta az önce Nur Change'e girdi para bozdurmak için. Sırp dinarı vardı elinde. Onu bile bozmadılar. Hani hiçbir yerde bozamazsınız burada demişler. Şurada bir NATO anıtı gibi bir şey var. Onu da alayım.
Şuradaki caddenin adı da Haydar Duşi yazıyor. Şimdi azıcık kafeye geldik, oturalım, dinlenelim diye. Tabii ki gittiğimiz her yerde olduğu gibi Türk kahvelerinin yanında şöyle kadayıf denilen bir şey varmış. Beğendim bu arada tadını. Türk kahvesini videoda koymak istedim şöyle. Çünkü genelde bu şekilde cezveyle sunum yapılıyor burada. Genelde garsonlar koyuyor ama burada koyulmuyormuş. Şöyle size göstereyim derken yarısını dışarı döktüm. Öyle. Burada böyle Ukrayna için özgürlük. Aa bak, hediyelik eşyacılar burada. Evet. Bakalım istersen. Bakalım bir şeyler ya. Burada böyle magnetler var. Özellikle Arnavut kardeşliği temasını görüyorsunuz siz de. Gayet tatlı el işçiliği ürünleri, geleneksel kıyafetler vesaire. Öyle. Batuhan ilk magnetini aldı. Evet, gösterebilirim. Şurada. Priştine'ye özel. Zaten oraya gidiyoruz bak şimdi. Evet. Güzelmiş. Güle güle tak. Bir de böyle duvarlarda da bolca süsleme var, köşelerde özellikle. Şimdi anıta doğru geçeceğiz. Şurada durağın adı da Newborn. Böyle bir alan. Biz tabii Türkiye'den geldiğimiz için normal yola atlamakta çekiniyoruz biraz. Ama atlayınca duruyorlar. Burası biraz mecburi. Yanında Amerikan bayrağı var. Bu kim? Madeleine Albright. Tarihçe falan da yazmamışlar hiç ama. Dümdüz bir heykel. Sağına soluna bakıp bir emin olun. Dümdüz bir heykel koymuş. Newborn Bus Stop. Newborn anıtı şu şekilde arkadaşlar. Çiçekler içinde, farklı ülkeler için de dileklerde bulunmuşlar. Özgür Filistin vesaire yazıyor mesela. Az önce de Ukrayna için özgürlük gibi bir tabela vardı. Şu karşıdaki bina bizim dikkatimizi çekti değil mi? Evet. Biraz eski ve öyle Yani- Sovyet zamanını anımsatıyor. Soğuk Savaş döneminden kalma bir şeye de benziyor ya. Evet. Hemen tabii ki meydanda da böyle Türk food görebiliyorsunuz. Buraları zaten az önce çektik. Öyle bir Noel pazarı var minik. Ama genel olarak sıcak şaraplar ve içecek şeyler var. Böyle tatlı bir kitapçıya girdik. Bir şeyler bakıyoruz. Aa, Mother Teresa, burada Nena Teresa olarak geçiyor. Öyle bir heykel yapmışlar hemen bu yürüdüğümüz alanın yanında. Batuhan suyunu tattı Su içtim. herhalde buraları. ve güzel de ha. Güzel. Şaşırtıcı derecede güzeldi. Afiyet olsun. Sağ olasın. Tam Türk hareketi o bu arada sondaki. Buymuş yani heykelimiz. Nena Teresa diye geçiyor burada. Caddenin adı da böyle bu şekilde geçiyor. Yine Nena Teresa. Yani kolay bir yerde zaten, hemen meydanda dümdüz ilerlediğinizde o Noel pazarından ileri. Muhtemelen siz izlediğinizde Noel pazarı olmayacak tabii ki şu an. Bu aydan kaynaklı Aralık'tayız. Noel'de de iş başında. Binaların, duvarların süslenmesinden bahsetmiştim zaten. Böyle geçerken en ufak detayda bile yine görebiliyorsunuz o resmedilişi. Tabii ki yine sokak lezzetleri. Burada böyle bir alan. Noel Baba çocuğu yakaladı galiba zorla, ne yapıyor? Ben de Öznur'ları çekeyim şöyle. Nur hala ortalıkta yok. Hello. Galatasaray taraftarı. Hani Buraya bir yılbaşı ağacı kuruluyor sanırım. Şu an şeydeyiz. Noel pazarı buranın. Adamlar var böyle değişik. İşte palyaço kostümü giymişler. Ne bileyim Karayip korsanlarından falan. Seçimi elledi ve güldü.
gerçek olup olmadığına baktı sanırım. Öyle bir ufak turluyoruz dönüşe geçmeden. Gördüm her an kabak aklıma geliyor. Kabak yaptı. Bir de kabağın pişmesi de 2 saat falan sürdü bu arada dün akşam. Tabii ki. Helal olsun. Kamera görünce suratımızın değişmesine bayılıyorum. Welcome to hell. Ben yine çekim yapıyorum diye arkada kaldım. Bizimkiler gidiyor. Benimle birlikte gezen arkadaşlarım niyeyse hep böyle 1 kilometre önden gitmek zorunda kalıyor. Çünkü benim çekimlerim o kadar uzun sürüyor ki hani yapabileceğim bir şey yok. Hem video, içerik üretmek hem fotoğraf hobisi hepsi birleşince öyle bir yere takılı kalabiliyorum. Teşekkürler Türkiye. Thanks God for everything. İşte Kosova Nights falan. Şu an görüntüde bayağı zengin duruyor da hiç öyle değil bu arada. Anladın mı? Çok. Çok güzel. Ve şu tarafta dünyanın en çirkin yapısı denilen bu kütüphane. Şimdi bir markete girdik. Burada diyoruz. As bayrakları. Oha. 170 aşkım. O da indirimli hali var bu arada. Yani ne kadar güzel çıktı. Evet, şimdi Üsküp'ten ayrılacağız ama ayrılmadan önce güzel bir park cezası yedik. O yüzden çok mutlu ayrılmıyoruz. Bu turumuzun sonuna geldik diyebiliriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Gidiyoruz. Ağlıyor musun? Gitti dayı.